Rüzgarlı bir günden hepinize selamlar arkadaşlar. Vallahi yaz geldi diyorduk. Yine yağmurlar başladı. Arkamda da bizim herhalde komşu çatısı yeniletecek. Onun malzemeleri gelmiş dün. Her neyse bugünkü videomuzda sizlerle Miami hakkında konuşmak istiyorum. 2 haftadır bu arada video çekemiyorum biliyorsunuz. Bazen geliyor böyle bam 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 3-4 tane videoyu diziyorum. Bazen yeri geliyor arkadaşlar böyle bir hafta video çekesim gelmiyor. O yüzden pek kıvırmayacağım, gerçekten video çekesim gelmiyor ama Instagram hesabı açtım. Yeni sadece Türkçe Reels paylaşıyorum. Okan Serbest Reels diye yazarsanız Instagram'a bulursunuz. Oraya her gün video çekmeye çalışıyorum. Beni özleyen arkadaşlar o Instagram hesabımı takip etsin. Bugünkü videomuzun konusunda Miami'de yaşamak mı yoksa Orlando'da yaşamak mı? Ben biliyorsunuz 7-8 yıldır Orlando'da yaşıyorum. Yani Amerika'ya geldim, geldiğim gibi Orlando'ya geldim. Burada biliyorsunuz Çağan ve ailesinin yanında kaldım. Charlie'nin ailesi sağ olsunlar. Onlar bir hafta kadar yardımcı oldular. Sonra bir oda tuttum ve orada yaşamaya devam ettik derken Uber'idir işte DoorDash'idir ne bileyim yaptığımız milyon tane iş var. Şimdi hepsini sıralamayayım. Sonrasında biliyorsunuz ev aldım. Bu mahallede yaşıyorum son 5 yıldır. Mahallede bu arada nasıl şöyle de bir göstereyim. Sizden mahalle hakkında yorumlar da alayım. Temiz mi, değil mi? İstanbul'la karşılaştırırsam ben bayağı temiz. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Büyük şehir büyük sorunları oluyor. Orlando o kadar büyük bir şehir değil. Yani Orlando'yu İstanbul'la karşılaştırmak çok mantıklı olmaz. Tabii Orlando'yu ne bileyim Kocaeli ile falan karşılaştırabilirsiniz. Ama tabii işte Amerika müstakil evler olduğu için İster istemez size her türlü güzel geliyor. Çünkü İstanbul'da her yer tıkış tıkış. Sultan Gazi'de büyüdüğüm için az çok biliyorum arkadaşlar. Neyse konuyu çok fazla saptırmayalım. Sizlere neden Miami'ye taşınmıyorum şu an? Neden hala Orlando'da yaşıyorum? Neden başka eyalete, şehri gidip orada bir deneme yapmadım diye soranlar vardı. Onlara özel dediğim bir video çekeyim. Birinci olarak para. Miami gerçekten pahalı bir yer. Yani ben Miami denildiği zaman hani Miami'de Brickell kısmı var. Aranızda Miami'de yaşayanlar varsa ya da Amerika'da yaşayanlar varsa biliyordur. Hani benim aklıma orası geliyor. Yani ben Miami'de yaşamak derken Fort Lauderdale'i, Boca Raton'u, ne bileyim West Palm Beach'i falan tarif etmiyorum. Hani Miami'de yaşam olarak benim için Brickell. O yüzden Brickell'daki kiralara bakmanız gerekiyor. Yani şu an Orlando'da bir odalı bir yere çıksanız, hep bir odalı diyorum ama ben 2 odalı çıkmak zorundayım. Evden çalışıyorum arkadaşlar. Bir odamı ofis olarak kullanmam gerekiyor. Bir de yandan biliyorsunuz birçok business yürütmeye çalışıyorum. Yani kendi yattığım odada bir de tekrar masa koyup zamanında çok çalıştım. Hani hustling modunun başlarındayken çok o şekilde yapıyordum. Çünkü ayrı bir odam yoktu biliyorsunuz. Ama şimdi kendim ayrı oda olunca fark ettim ki insan daha iyi motive oluyor. Kendine ayrı bir yer olunca orayı süslüyorsunuz, püslüyorsunuz. Ben podcast odası gibi kullanıyorum aynı zamanda. Hem de biliyorsunuz evden çalıştığımda direkt kocaman ekran var. Beni motive ediyor açıkçası. O yüzden yani 2+2'lere baktığım zaman onlar da aşağı yukarı Brickell'da 4.500, 5.000, 6.000 dolara kadar çıkıyor. Yani neredeyse New York piyasası diyebilirim sizlere. O kadar yüksek rakamlar. Komşular da mahallede işten gelmiş. Bana bakıyorlar bu çocuk ne yapıyor diye. İşte böyle YouTuber olduğunuz zaman insan içerisinde bu şekilde video çekebilmeniz lazım. Biraz cringe geliyor insanlara ama YouTube'a başladığımda da böyle okulda çekiyordum. Millet diyordu ne yapıyor bu çocuk falan böyle. Dalga geçiyorlardı ama şu an artık biliyorsunuz mesleğe döndü bu. Konumuza geri dönelim. Miami sizlere pahalı dedim. 2 odalardan karşılaştıralım. 2 odalara baktığınız zaman 2+2, 4.500, 5.000, 5.500, 6.000 dolara kadar çıkıyor arkadaşlar. Miami Brickell'dan bahsediyorum burada yaşadığınız zaman. Apartmanlarda park sorunları varmış. Atıyorum birkaç arkadaşınızı çağırdınız. Arkadaşınız size gelecek. Ama sadece arkadaşınız için bir yer ayırabiliyorsunuz. Diğer yerde kendinize ait oluyor ve ekstra olarak 200-300 dolar falan veriyorsunuz ya da valeye park ediyorsunuz sadece. O yüzden yani bazen park sorunu Miami'de olabiliyor. Bizim buralarda o kadar çok park sorunu olmuyor. Onun dışında tabii New York'a gitseniz anlarım. New York'ta da gerçekten çok büyük bir park sorunu var. Yani bir gün boyunca park ettiğinizde 200-300 dolar falan charge edebiliyorlar. Miami'de de herhalde bir gün fark ettiğinizde 80-90 dolar charge ediyorlar. Bazı yerler var bir tık daha ucuz ama Miami'de herkes İspanyolca konuşuyor. Ben İspanyolca bilmiyorum. Aranızda İspanyolca bilenler var mı? Tek tük biliyordur. Biliyorsunuz İspanya bir de kardeş ülkemiz oldu son olaylardan sonra. Yani İspanyolca bilirseniz Miami'de bir avantajınız kesinlikle olur arkadaşlar. Çünkü Miami'de birinci dil İspanyolca, ikinci dil İngilizce şeklinde geçiyor. O yüzden sırf İspanyolca ve İngilizce ve Türkçeyi bildiğiniz için böyle atıyorum restoranlarda garsonluk başvurusu yapsanız sizlere öncelik tanırlar. Kesinlikle Miami'de çok çok tanırlar hatta.
Öyle söyleyeyim. Yani İspanyolca öğrenmeye ben çalıştım bir ara, indirdim uygulamaları, deniyorum, ediyorum. Bir de benim şu an yaşamış olduğum mahalle, benim semtte çok fazla Porto Rikolu var arkadaşlar. Yani herkes İspanyolca konuşuyor burada. Walmart'a gidiyorum, Publix'e gidiyorum. İnsanlar benimle İngilizce konuşmuyor yani. Sırf Miami değil, bu bölgelerde bile İspanyolca çok ağırlıkta. Hani üniversiteye gidiyorsanız, üniversitede ikinci dil seçme şansınız varsa bence ben Almanca seçtim. O yüzden Almancayı çok öğrenemedim. Çok üstüne de düşmedim açıkçası. Ama sizin seçme şansınız varsa ben sizlere İspanyolcayı kesinlikle öneririm. Üniversitedeki arkadaşlara buradan duyurulur. Neyse, dediğim gibi dil bazen sorun olabiliyor. Yani anlaşamıyorsunuz bazen insanlarla. İspanyolca öğrenmek için aslında sizi teşvik de ediyor olabilir Miami. Yani olaya nasıl baktığınızla alakalı kesinlikle. Miami'de insanlar bir tık daha kaba geliyor bir de bana arkadaşlar. Yani herkes böyle bağırarak çağırarak konuşuyor. Bilmiyorum, böyle bir Amerika'da mıyım, ne bileyim, böyle başka bir yerde miyim, anlayamıyorum bazen. Ve insanlar çok kötü araba kullanıyor. Ben hayatımdaki ilk araba kazasını Miami'de gerçekleştirdim. Yani araba kazasını da ben yapmadım. Normalde hafta sonu dışarı çıktığımızda eğer bir şeyler içeceksem Uber çağırıyorum abi. Uber'le otelden çıktım, bara gittim, bir şeyler içtim ettim. Dedim aynı şekilde Uber'le geri döneyim. Tam geri döneceğim abi. Onun sonrasında bir araba stop sign'da durmadı ve bizim Uber'a bam diye geçirdi. Öyle geçirdiği için de airbag'ler böyle yüzümde patladı falan filan. Sonra öğrendim ki insurance gerçekten Miami'de sıkıntı. Insurance fiyatları yüksek ve benim kazamda da sigorta şirketi hiçbir şekilde beni cover etmedi. Yani düşünün, siz şoförsünüz, taksi çağırdınız. Arkaya oturdunuz abi. Yapabileceğiniz en mantıklı hareketi yapmışsınız. Demişsiniz ben bu akşam birazcık içeceğim. O yüzden Uber çağırayım. Hani taksi çağırayım. Sonrasında sizin taksiye çarpsınlar ve hiçbir hatanız yok. Ben evde televizyon izliyorum diyorlar ya. Harbi ben evde televizyon izliyordum arka koltukta. Kazadan sonra birkaç seans fizik tedaviye gittim. Daha sonrasında avukatım ulaştı. Fizik tedaviye devam etme Okan dedi. Hani hiçbir şekilde para vermeyecekler. Senin tedavini bile karşılamayacaklar. Niye karşılamayacaklar? İşte lifting sigortası yokmuş mesela Miami'de falan. Hani böyle şeyler de olabiliyor. O yüzden sigorta olayları sıkıntı. Oralarda bir de kasırga olduğu zaman Orlando'yu çok etkilemiyor arkadaşlar. Benim olduğum yer Florida'nın tam ortasında olduğu için buralarda kasırga olduğunda Tampa'dan geçiriyor. Sonra Miami'den geçiriyor. Florida'nın ortasına gelince yavaş yavaş etkisini azaltıyor. O yüzden buraların insurance'ıyla Miami'deki insurance fiyatları da çok farklı. Ama Miami'nin sevdiğim yönlerinden biri Türk Hava Yolları ile direkt İstanbul'a uçuş var. Normalde biz İstanbul'a uçacağımız zaman buradan Miami'ye 4 saat araba kullanıyoruz. Ya da Orlando, Amsterdam, Amsterdam, İstanbul tarzı uçuşlar oluyor. Ama tek seferde uçayım diyorsan Miami güzel bir konum aslında. O yüzden bazen düşünüyordum Miami'ye mi geçiş yapsam mı yapmasam mı, ama dediğim gibi arkadaşlar, bu maddelerden en büyüğü para. Bence Miami'de yaşayan birisinin aylık en az 17 bin 18 bin dolar yapması lazım. Çünkü anca yeter Miami'deki o lifestyle'ı sizin karşılamanız için. Zaten kiralar çok yüksek olacağından dolayı hani bir yılda 2 odalı bir yer tuttunuz, güzel bir apartmanda yaşıyorsunuz. Çünkü ben burada 5 odalı bir evde yaşıyorum, biliyorsunuz Orlando'da. Kendime ait havuzum var ve benim mortgage'ım 2200 dolar. Yani siz düşünün, ben şimdi Orlando'dan çıkacağım. 5 odalı havuzlu 2200 square feet koskoca evimden çıkacağım. Miami'de 2 odalı bir eve geçeceğim. Yani bir apartmana geçeceğim daha doğrusu ev. Güzel bir apartmandır, lüks apartmandır eyvallah, ama kira olarak mesela 4500-5000 dolar kadar para vereceğim. Neredeyse 2 katı kadar fark var arkadaşlar. O yüzden de çok mantıklı gelmedi ve o kadar param yok, yani ben kiraya veremem arkadaşlar o kadar para. Ya verebilsem bile vermek istemem, çünkü bu yaşlarda bizim yatırım yapmamız lazım. Yani para kazanabilecek başka yollar bulmamız lazım. Odaklanmamız lazım. Miami'nin bir diğer problemi de, aslında problem demeyeyim. Yani Miami'yi biz nasıl tanıyoruz? Eğlenebileceğimiz yer, gidelim, denize girelim, klaplara gidelim, barlara gidelim. Ne bileyim işte, onun dışında Küba yemekleri deneyelim. Ya da GTA Vice'de oynayanlar varsa aranızda, bu arada bayağı bir rüzgar geliyor. GTA Vice'de anılarımızı yad edelim de gidiyoruz ya Miami'ye. İşte o yüzden eğer karakterinizde bir odaklanma problemi varsa, ne bileyim bu tarz ortamlar sizi bozuyorsa, hedeflerinize odaklanmanızı engelliyorsa gitmeyeceksin abi. O yüzden yani ben öyle birisi değilim. Şöyle bir düşünüyorum. Yani kendimi kontrol edebilen birisi olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. 31 yaşındayım.
Yani birçok ortama girdim, çıktım, çok fazla insan tanıdım. Son bir senedir çok fazla burada dışarı çıkmıyorum ama onun öncesinde arkadaşlar biz neredeyse her hafta arkadaşlarımızla dışarı çıkardık. Çok fazla yabancı insanlarla tanışırdık. O yüzden partidir, takılmaktır, odur budur artık biz bunları yaşadığımız için artık beni çok bozmaz ama genç bir arkadaşsınızdır, eğlenmek istiyorsunuzdur. Öyle bir yapınız da varsa yani etkileyebilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Bilmiyorum yani ben artık bu kadar çok dışarı çıkayım, edeyim, takılayım demiyorum arkadaşlar. Hani o yönden de Miami beni bir tık da çekmiyor. Bir de biliyorsunuz yani o şekilde takıldığınız zaman bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün güzel takılıyorsunuz, uykusuzsunuz, eğleniyorsunuz. Ama sonra gerçek hayata döndüğünüzde bunun dönüşü de zor oluyor. Yani o yüzden hayatı bence balance yapmanız gerekiyor. Çalışmayı da, eğlenmeyi de. Yani eğlenmek de size çok bir şey getirmiyor açıkçası. Bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün eğlendiğimde de beşinci gün diyorum ki yani tamam yani bir şeyler yapmam lazım. Eğlenmek bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Neyse dediğim gibi herkesin bakış açısı farklı ama diğer taraftan düşünüyorsanız ben eğleneyim abi gencim Amerika'ya gelmişim Mustang'imi almışım Brickell'da oturuyorum derseniz Miami'de yaşayan çok fazla Türk var çünkü. Kesinlikle bunu yaşayan insanlar vardır yani. Yani eğlenmene bakacaksın o zaman. Çünkü sıkılıyorsun zaten hiçbir şey sonsuza kadar sürmediği için. Sıkılınca sonra sen de başka yere kaçarsın düşünüyorum. Çünkü Miami'de biliyorsunuz daha çok eğlence, hospitality sektörü gelişmiş. Birçok milyoner de şu an biliyorsunuz Miami'ye taşınmaya başladı. Kaliforniya'da vergiler arttırınca şirketler çok fazla tax ödememek için hemen tık 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 kaçmaya başladı. Daha öncesinde biliyorsunuz Austin'e kaçmıştı. Şimdi de Miami'ye kaçışlar başladı. Jeff Bezos geldi. Onun sonrasında Mark Zuckerberg 53 milyon dolara Milyonerler Adası'ndan bir tane ev aldı arkadaşlar. Çok güzel bir ev bu arada. Yani fotoğraflarını falan görmüştüm. Gerçekten bilmiyorum ben seviyorum böyle ev yenilemeyi, ev araştırmayı. Biliyorsunuzdur zaten benim kanaldan. Abi adam çok güzel bir ev almış gerçekten. Zaten konumundan dolayı da milyonerlerin oturduğu bir ada olduğundan dolayı da orada alınca çok da yakışmış kendisine. Güle güle oturur diyorum. Bu videoyu izleme şansı sıfır ama neyse arkadaşlar öyle Miami hakkında ne düşünüyorum? Niye gitmiyorum? Niye buralardayım? Merak edenler varsa kısa bir bilgilendirme videosu çektim sizlere. Yani ileride neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Bir sene sonra bakmışsınız Miami'ye bile taşınabilirim. Yani işler güçler yolunda giderse niye olmasın? Çok güzel bir yer. Miami'ye ben çok gittim arkadaşlar. En az 15-20 defa gitmişimdir. Yani hatta bu cumartesi bir daha gideceğim. Dediğim gibi çok güzel bir yer ama biraz pahalı. Dediğim gibi aylık 17, 18, 20K yapabiliyorsanız çok güzel bir yer. Görün bir experience edin derim. Eğer severseniz de kalabilirsiniz. Baktınız Miami'nin şehir merkezi sarmadı. Fort Lauderdale'e kaçarsınız. West Palm Beach'e kaçarsınız. Boca Raton'a kaçarsınız. Çünkü oraları birazcık daha bu vibe'a yakın. Hani ailelerin olduğu yerler biraz da onlar. Fiyatlar tabii yine yüksek, güzel yerler arkadaşlar. Amerikalılar eskiden buralarda emekliler yaşardı. Ama şu an son zamanlarda Florida'ya çok fazla göç aldı. Biliyorsunuz Covid zamanı New York'ta çok sert geçirdiler bu Covid şartlarını. Florida'da birkaç ay sonra biz çok rahat bir şekilde dışarı çıkabiliyorduk. O yüzden New York'tan çok göç aldı buralar. Ve genç girişimciler de buraya yatırım yapmaya başlayınca eşimde de Jeff Bezos geldi, Mark Zuckerberg geldi. Teknoloji devleri de Miami'ye yatırım yapmaya başlayınca bir anda değerlendi arkadaşlar her şey. Yaşayanlar varsa yorumlarda belirtsin. Miami'yi şöyle seviyorum, böyle sevmiyorum ya da Okan bence taşınmalısın. Mesela Çağan diye bir arkadaşım var biliyorsunuz. Miami'de yaşıyor. Abi ben Orlando'da köyde yaşıyormuşum diyor. Buraya geldim yaşadığımı hissettim diyor. Yani böyle diyen arkadaşlar da var. Ama Miami'yi belli bir süre yaşayıp abi çok fazla fake insan varmış. Yani kimle tanışsam bana işinden bahsediyor. Yani bireysel bir ilişki kuramıyorum. Her şey birazcık da çıkar üzerine kuruluyor diyen insanlar da var. Bunu yorumlarda belirtirseniz bence Miami'de dünyanın her yerinden insan var. Çok karışık bir yer arkadaşlar Miami. Ama dediğim gibi cebinizde paranız varsa 20K kazanıyorsanız aylık gitmenizi ben tavsiye ederim. Orlando'da yaşamanızı tavsiye etmem tabii o zamanlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bu arada böyle sokakta yürüyorum size mahalleyi gösteriyorum, gülü gösteriyorum. Hoşunuza gidiyorsa bu şekilde ben sokakta yürüyerek video çekersem daha fazla video çekerim gibime geliyor. Çünkü genelde evden çalışıyorum, işe gidiyorum, spora gidiyorum arkadaşlar. Normal full time bir işim var yani benim. Beni hani 2 milyon abone var diye şey görmeyin. YouTube'da sürekli içerik üreterek hayatını geçindiriyor gibi gözükmesin. Çünkü geçindiremediğim için zaten full time işim var. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Bu arada saçları beğendiniz mi? Saçları uzatıyorum. Farklı bir stil yapıyorum. Benim bayağı bir hoşuma gitti.
Cumartesi Miami'de bir yürüme videosu çekeceğim. Umarım güzel tepkiler yakalarız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.